başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün elektronik pazara gideceğiz. Hemen zaten pazar şurada, görmüş olduğunuz gibi. Şu insan kalabalığını size şöyle şu şekilde göstermek istiyorum ama buradan belki gözükmüyordur. Yukarı kaldırdım ama ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Gençler, yaşlılar, herkes bugün pazara dökülmüş. Biz şimdi direkt elektronik pazarın olduğu yerden başladık. Şimdi girdikten hemen sonra sağda solda zaten elektronik yerler olacak. Biz bunlara direktmen gireceğiz. Umarım sesim iyi geliyordur çünkü bayağı bir ses var. Burada da aynı şekilde. Şöyle bakın. Şu şekilde gösterdiğimde anlayacaksınızdır. Sadece elektronik değil, dediğim gibi şu tarz retro dükkanlar da mevcut. Bakın şöyle yemek yerleri, ondan sonra şuradaki gibi dondurma, patates, böyle hemen aperatif alabileceğiniz yerler mevcut. Biz onlara girmeyeceğiz tabii ki. Çünkü dostlar izin aldık. Şu şekilde geliyoruz ve bilgisayarlara bakacağız. Bakın mesela şöyle bilgisayarlar 39.000 yen. 15.000 yene kadar bilgisayar var. Bakın şurada 15.000 yen. 15.000 yen ortalama 100 dolar demek. Şöyle şu tarz bir bilgisayar var. Özellikleri zaten şuralarda mevcut. Ondan dolayı özelliklerini size söylemeyeceğim. Bakın özelliklerine bakabilirsiniz şu şekilde şuradan. Intel Core i5 8 GB 256 GB yine. Ondan sonra şöyle 11 Windows 11 64 bit. Önemli özelliklerini söylüyorum sadece. Bakın 39.000 yen. İş görür mü görmez mi siz hesaplayın. Bakın şurada Lenovo'nun bir tane daha bilgisayarı var. 8 GB yine Intel Core i5 2.4 GHz'i var. 256 GB SSD. 11 Pro yine 59.000. Bu özelliklerde bu bilgisayarlar, bakın şu tarz şeyler de var. Bakın yani monitör gerçekten çok büyük. Şöyle elimi koyayım anlayacaksınız zaten kaç inç olduğu yazıyor mu üzerinde. Ben yazıyorsa da ben göremiyorum şu anda. Bakın 12.000 yen sadece. Şu kadar bir büyüklükte. 12.000 yen TL karşılığı, bunların hepsini atacağım ben size. Hepsi şeyde yazacak. Aynı şekilde şu şekilde bir set koymuşlar. Yanlış anlamadıysam sette olmayabilir. Olmayabilir çünkü çok büyük bir ekran. 19.000 yen gayet uygun. Bakın şu 18.000 yen yazıyor ya. Bu da vergili fiyatı. Bu ülkede vergiyi göstermek zorundalar. Bakın ProBook'lara bakalım şöyle HP'nin. Aynı şekilde yine görüyorsunuz zaten burada. 62.000 yen demiş. 62.000 yen yine uygun. Gayet alınabilir. Dostlar peki ben ne aldım bu ülkede? Ben bir iPhone 12 mini aldım. iPhone 12 mini'nin de özelliği %80 bataryası vardı. Ben hayatım boyunca hiç böyle kendime telefon almadım. Hep böyle ikinci el başkalarının telefonlarını kullandığım için hep böyle bir hevesim vardı yani. Japonya'ya, işte Kamboçya'ya, oraya buraya gidersem alacağım diyordum. Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. 25.000 yen aldım ben. 25.000 yenin Türkçe karşılığını atacağım size. Şurada daha güzel bir mekan var. Bakın az önce gittiğimiz yere nazaran bayağı bir, şöyle dış görüntüsünü de size göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor zaten mekan. Şimdi içeri gireceğiz. Burada da bakacağız. Dostlar kapının önündekileri çektim ama içeri girmeme izin vermediler. Problem değil. Oranın fiyatları zaten çok ütopikti. Ama yine de göstermek istiyordum bu arada. Dostlar şöyle bir yere geldim. Her gamer'ın hayali. Şöyle bir herhangi bir set fark etmez. Onları göstermeden önce size şuradaki mouse'ları da göstermek istiyorum. Biraz bana pahalı geldi açıkçası. Yani bunları, evet bunların belki bir günlük çalışma ücretleri ama genel olarak pahalı fiyatlar. Şuraya doğru geleceğim. Bakın sadece koltuğuna 99.000 yen yazmış. Çok ciddi bir rakam. Dokunmak yok, oturmak yok. Ekranın şu köşesinde biz de çıkıyoruz zaten. Dostlar şunları da göstermek istiyorum. Elbet alıcısı vardır tabii ki. Böyle bakın PlayStation kolları. Bu GM yazıyor ama farklı bir konsol olabilir, emin değilim. Bakın şurası daha sağlıklı. Bu da Nintendo diyor. Nintendo kolları, PlayStation kolları hepsi aynı değil mi? Mesela bunu 3.000-4.000 yen falan demiş. Nintendo'nun kendisine böyle 4.000 yen demiş. Çok ucuz. Gayet alınıp vakit geçirebilir. Gayet uygun. Biraz daha PlayStation kolları evet burada. Bakın şöyle şu tarz şeyler 5.000 yen. Gayet uygun. Kablolu isterseniz 1400 yen. Yine çok uygun. Bu arada size buranın asgari ücreti, günlük asgari ücretini de atacağım. Önceki videomu izlemeyenler de varsa kesinlikle izlemesini tavsiye ederim. Orada günlük asgari ücreti en iyi şekilde nasıl kullanılır, harcanılır onun videosunu çektik.
Dostlar izin verdi arkadaş sağ olsun. Şöyle mekanı da size göstereyim. Gayet güzel ve tatlı bir yer dışarıdan baktığınız zaman. Burada çok şey var. Ben buraya daha önceden geldim. DJI Pocket YouTube hayali olan falan varsa ya da video çekimi ya da kamera çekimi, fotoğraf çekimiyle de uğraşan birileri varsa şöyle fiyatları size göstereceğim. Bakın şuradan hesap edebilirsiniz. Sony'nin kameraları şuradan mevcut. Tripodla beraber telefonla kayıt yapacaklar için mevcut. Fiyatlara bakabiliyor muyuz buradan? Aynen 3900 yen gayet uygun. 3900 yenin çok bir şey yok, karşılığı yok. Şöyle iPhone'ları herkesin merak ettiği kısma geldik. Rank A bunlar 3 statüye ayrılıyor. İyi kalite, orta kalite ve biraz daha düşük kalite. iPhone 12 Pro 128 GB 200 dolar değil bile. Çünkü 32.000 falan ediyor 200 dolar. 29, 180, 190 dolar civarı bir para ediyor. Şurada yine iPhone 12'ler mevcutlar. 64 GB olanı da burada var. Yine aynı görmüş olduğunuz gibi. Pardon bu Pro değilmiş. Şöyle göstereyim size. Gayet temiz fiyatlar. Şöyle iPhone SE 3 var. Ben bu telefonu bilmiyorum. Bilenler varsa piyasasını bakabilir. Burada 64 GB'ı 20.000 yen. 20.000 yen ne kadar ediyor? 100 dolara yakın. Yani müthiş fiyatlar. 20.000 yene iPhone'lar mevcut burada. SE2, SE3 fiyatları. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Alt tarafta da yine bunların şeyleri var. Üzerinde batarya ömürleri yazıyor. Bakın şurada size göstereyim mesela bir tanesini. Şurada %85 yazmış üzerine. Şurada %84, %81. Bu ömürlerine göre veriyorlar aslında fiyatları. Ve tabii şimdi mesela şöyle bir şey var. %84 ile %81'in fiyatı aynı ama inanın üzerinde bir ufak tefek kusurları vardır onların da. Biraz daha sert taraflara gideceğiz. Ülkemizde çok rehavette yani kullanışlı olan bir telefon. iPhone 13 ve iPhone 13 mini. Bakın iPhone 13 mini'nin 100-200 dolar. iPhone 13 mini 200 dolar diyebiliriz. Şurada bakın %83, %84 pil ömürleri. Ortalama %80 ile 90 arası pil ömürleri var ve 29.000 yen. İyi kalite, rank A istiyorsanız mesela örnek veriyorum. Siz buradasınız. Türkiye'den bir akrabanız dedi bana iyi kalite getir. İyi kalite iPhone 13 mini 128 GB 37.000 yen. Hop karşılığını yazdım. iPhone 13'ün iyi kalitesi ise normal mini olmayanı 46.000 yen. Bakın gayet iyi fiyatlar. Biraz daha sert tarafa doğru geçiyoruz. Şöyle iPhone 13 Pro Max'i de göstermek istiyorum size. Pardon bu özellikle çok fazla kullanılıyor. Bunu da göstermem lazım. iPhone 13'ün 128 GB'ı Rank A 75 yani iyi kalite 75.000 yen. Düşük kalite %80 civarı pil ömürlü olanlar ise bence düşük kalitesi de düşük kalite değil bu arada da 59.000 yen. 59.000 yen bakın gerçekten cihazlar çok temiz ve güzel. Her renk her desen mevcut burada. iPhone 14'lere geldik. iPhone 14'lerin fiyatları ise bu şekilde. İyi kalitesi 54.000 yen TL karşılığını yazdım. Düşük kalitesi burada çok bir fark yok. Rank A ile Rank C arasında 128 GB'da. Demek ki elindekilerin hepsi iyi. 512 GB'ları yine göstereyim size. 77.000 ile 57.000. Bunların arasında bir 20.000 yenlik 20.000 yen de güzel bir para tekabül ediyor. Bakın cihazlar şu şekilde gayet güzel. Dışarı çıkarıp elimle alamıyorum. Maalesef ondan dolayı direkt zaten cam porselene koymuşlar buraya. iPhone 14 Pro Max Türkiye'de yine aynı şekilde çok revaçta ve herkesin hemen hemen iPhone kullanıcıların tercih ettiği bir telefon. iPhone 14 Pro Max 89.000'e 74.000, 128 GB, 1 TB'ı 120.000 ile 111.000 arası. 1 TB'da çok bir fark yok. Kesinlikle bunu alan bunu da alır. Yani Rank C'yi kullanan A'yı da kullanır bence. O kadar parayı verdikten sonra. Bakın cihazlar da tertemiz. Hiçbir kırık çıkık yok. Sadece şunların bir kamera tarafı sanki böyle bir tık tozlanmış gibi. O da çok basit bir olay. iPhone 15 Pro'lar var. Burada Plus'lar var. Özür diliyorum. iPhone 15 Plus'ların da fiyatı burada bu şekilde mevcut. Gerçekten Türkiye'ye göre çok iyi fiyatlar. Çok uygun fiyatlar. iPhone 15 Pro Max yine şu an Türkiye'de çok belki az kişinin kullandığı çünkü fiyatı çok yüksek. Fiyatını göstereyim. Fiyatı bence burada da yüksek bu arada. Az değil yani. İkinci el bunlar. Tekrar hatırlatıyorum size. %89, %90 pil ömürleri var. Bunlar bildiğin sıfıra yakın telefonlar.
aldığınız zaman gönlünüz rahat olsun diyebileceğimiz telefonlar. Kendi telefonları da var şu şekilde. Bakın markasını anlayamadım. General Mobile olabilir bu arada. Bunlar da gayet uygun fiyatlar. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim size. Bakmak isteyenler varsa baksın. Bu arada arkadaşlar videonun en çok şaşırtan taraflarından biri bence iPad fiyatları. iPad fiyatları bu ülkede çok 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 ucuz. Yine aynı şekilde. Bakın şöyle iPad 12 Pro 100.000 yen. Bakın bildiğiniz bu zaten sıfırdır. Pil ömrü falan var mı bunların? Pil ömrü üzerine bakıp göremedim. Aşağı tarafa geldiğinizde uçurum fark var fiyatların arasında. iPad 10 20.000 yen. Çok ucuz. Çok 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 ucuz. Yani burada bir günlük çalışma, bir iki gün arası çalışmayla daha iyi maaş alanlar için para bile değil burada. 20.000 yen diyor, karşılığını size koyacağım. iPod diyorum sürekli buna. iPad'in 10'u da 18.000 yen. iPad 10 yine aynı şekilde. Bunların hepsi iPad 10 fiyatları. Şöyle PC5 fiyatlarını ben size atacağım. PC4 fiyatlarını ekrana şu an yazıyorum. PC3'leri yazıyorum. Sonra kendilerine bakacağız. PC1'e kadar var. PC1 bakın. PC1'in fiyatı bile var. Bir zamanlar mükemmeldim. Artık çarpım. Nintendo çeşitleri de var. Nintendo çeşitleri de şurada ama PlayStation bakın birler sanırım. PlayStation Allah kahretsin ya. Ne hale gelmiş. Ne? Ne hale gelmiş baksana. birin fiyatı 1000 yen. Yani 300-200 TL falan olsa gerek. 200 TL falandır. Herkesin merak ettiği iPhone diyorum. PlayStation fiyatları şöyle bakın, az önce gördünüz zaten, gösterdim size. PlayStation'ın kendileri de şu şekil bayağı tertemiz. Tertemiz ekran, bakın tertemiz ekran. Dokunmak istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada bakalım Xbox serileri de mevcut. Xbox'ların da fiyatları burada bu şekil var. Alt tarafta çok anlamadığım bir Monster Hunter World falan diyor. Kendi oyunlarına özel çeşitler olabilir. PC3 bakın şurada şu şekil yine mevcut. Sanırım dekorlamışlar kendileri. Final Fantasy'nin burada şeyi var. Kendi aralarında ya da satıcı dekor yapmış olsa gerek. Şurada alt tarafa indiğimiz zaman PlayStation 3'ler yine burada mevcut. PlayStation 3'lerin kendileri de burada. 2'leri de var, 1'leri de var. Her çeşit PlayStation var burada. Maalesef bu dükkandan da izin koparamadık. Çok sıcak değiller kamera olayına. Yani ortak alan dışında kapalı alanları gerçekten çekmek çok zor. Şöyle bayağı bir kalabalık, tekrardan bunu size göstereyim. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. Şurada yine aynı şekilde insanlar burada kuyruk yapmış. Şimdi arkadaşlar kızmamanız adına bir şey söylemek istiyorum. Yani burada bu kadar kalabalık yer var. Mesela girip oradan neden denemiyorsun onları falan derseniz, yani niyetli olduğum için şu an deneyemiyorum. Bunu da söylemeyi çok fazla sevmiyorum ama kalabalık gördüğüm yerde ben kesinlikle zaten bir şeyler alıyorum. Ama işte dönemdeyiz. Ondan dolayı maruz görün yiyemiyorum. Dostlar bir dükkana daha geldik. Burada ne diyor? iPhone Air. iPhone Air ne oluyor? Cahil Erdem! 135 bin yani, çok pahalı. iPhone 17 Pro'ymuş. iPhone 17 Pro 135 bin. Çok uygun. Çok uygun. iPhone 17 çıktı mı? Benim yani şaşkınlık seviyesi, şu an dünyadan kopukluğum burada bence bu videoda belli oluyordur. iPhone 16 256 GB 165 bin yen. Çok iyi fiyatlar bunlar. Unlocked diyor. Ne diyor yani? Tax free de var bu arada. Tax free %10 diyor. Gayet iyi. Kendisi yapıyorsa direkt buraya. Aynen, zaten tax free fiyatı da altta yazıyor. Bu arada 134 bin yazıyor ya mesela, bakın şurada. Alttaki fiyatı gerçek. 122 bin. Tax free fiyatlarında yazıyorlar zaten kesinlikle. Bakın iPhone 16 fiyatları görmüş olduğunuz gibi çok 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 uygun. Hemen alt sırada, alt rafta dükkan çok düzenli olmuş, güzel olmuş mesela. Hepsini kategorize böyle çok güzel etmişler. iPhone 14'lerin fiyatını da şu şekilde göstereyim size. iPhone 14 256 GB Pro yine Max 102 bin yen demiş. 102 bin yen gayet uygun bir fiyat aslında, alınabilir. Buraya dışarıdan gelenlerin de bence alabileceği bir fiyat. iPhone 15 Pro bakın şu şekilde Plus 103 bin, gayet yine uygun. iPhone 15'ler burada 80'lere kadar iniyor. Ama Pro olmayanları sanırım bunlar, aynen öyle. Biraz kamerayı tutmakta hala alışkın değilim, zorlanıyorum, kusuruma bakmayın tekrardan.
iPhone 15 yine 256 GB 92.000, 93.000 bu bantlarda ve cihazlara baktığınız zaman şöyle streçlemişler ama çok temiz cihazlar gerçekten. Ben bunu dışarıdaki göz daha net görüyor. iPhone 14'ler yine 77.000'den başlıyor. Pro'ları 94.000'e çıkıyor. iPhone 15 ve iPhone 14 arasında bakın şöyle çok yakın fiyatlar var. Şaşırtıcı. Ben iPhone piyasasına çok hakim değilim. Delileri var, çılgınları var. Çok iyi bilenler var. Ben o kadar iyi bilmiyorum maalesef. Size sadece fiyatları gösteriyorum. Şöyle bakın iPhone 14'ler burada 128 GB'ları 60.000'e kadar iniyor. 60.000'e, 62.000'e kadar iniyor. Ben şimdi düşününce aslında çok keşke iPhone 12 almasam mıydım ya. SE'ler ne oluyor bilmiyorum. Sanırım bu 12 ile 11'in arasındaki telefon muydu? Olma ihtimali var. Bilenler, daha iyi bilenler yoruma lütfen yazsın. Burada yine iPhone bakın SE'ler 26.000'e kadar iniyor. Bakın bu benim iPhone 12 ile aldığım fiyat. Ben bu fiyatı aldım. Taksiriyle 25.000'e geldi bana. Onun dışında şurada size yine göstereyim. iPhone SE'lerin fiyatları bakın. Şurada yine 25.000 bantlarında. Bilindik telefonlara gitmek istiyorum biraz daha. iPhone 11 gibi telefonlara bakmak istiyorum. Nerede buluruz acep onları? Aynen şu rafta. Bakın şu raf full iPhone 15'lerin ve 14'e kadar. Burada 13'ten şöyle bakın 11 şuralarda. 11 rafta yerini alamamış maalesef. Eskiden kral bir telefondu. Şimdi iPhone 13 Pro Max'in telefon şeylerini göstereyim size şurada şu şekil. Bakın 89.000. Ya bu da mesela iPhone 15'te hop şöyle gidiyoruz. iPhone 15'te aynı fiyat. Bakın şurada iPhone 15 aynı fiyat 13 Pro Max. Gerçekten 13 Pro Max çok güçlü bir telefon demek ki. Çünkü bu fiyatları nasıl hala tutabiliyor? Bakın şurada iPhone 13 Pro Max Pro 63.000'e kadar düşüyor. Tax free fiyatıyla beraber toplam 58.000. Siz görüyorsunuz mu bilmiyorum. Şurada tax free fiyatı da var. 58.000'e kadar düşüyor. Ya bu fiyatlar gerçekten çok uygun. Japonya için de uygun, Türkiye için de uygun. Bakın şöyle iPhone 13 Pro Max olmayanları, sadece Pro olanları 50.000 yen. Bakın şöyle 60.000 yen. Bu fiyatlarda gidiyor, geliyor. Cihazlar yine söylüyorum çok temiz, çok temiz. iPhone 13 milli'ler de var şurada. Çok uygun ya iPhone 13 milli'lerde. Bakın 45.000 yen, 41.000 yen, 38.000 yen ya. 38.000. Lan bir gün daha sabretseymişim alırmışım zaten bundan. 12 Pro yine buradaki fiyatları 51.000 yenden başlıyor. 66.000 yen, 56.000 yen, 43.000 yen. Ortalama fiyatları bunların tabii ki hepsini yazacağım size. iPhone 12 bakın şurada görmüş olduğunuz gibi çok büyük bu. Türkiye'de bir efsane telefon daha. iPhone 11. iPhone 11 Pro 28.000 yen bakın. iPhone 5 var. iPhone 5 3.900 yen yani Japonya için bir günlük maaşın 1/3 falan. iPhone 5 alabiliyorsunuz bir günlük maaşın 1/3 ile. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size biraz daha bunu zorlayayım. Aha mesela iPhone 11. iPhone 11 Japonya'da bir günlük maaşla iPhone 11 alabiliyorsunuz. Şöyle bakın tekrardan fiyatları size göstereyim. iPhone XS fiyatları 19.000 yen. Yine bir günlük aslında asgari ücret diyebiliriz. 5.000 yene bilgisayar koymuşlar. 5.000 yen Japonya'da bir günlük asgari ücretin yarısının yarısı denebilir. Yani bir günlük asgari ücretin yarısının yarısıyla şöyle bir laptop alabiliyorsunuz. Aynı şekilde iyi bir bilgisayar, biraz daha ona nazaran iyi bir bilgisayarı 30.000 yene koymuşlar. Tax free ile 27'ye kadar düşüyor. Arkadaşlar alıcısı kesinlikle vardır. Ondan eminim. Ondan dolayı şöyle size MacBook Air'in 13 serisinin fiyatını göstereceğim. Bakın 140.000 yen. MacBook Air 13 140.000 yen. Japonya'ya geldiğimde fiyatlarını önden öğreneyim, ona göre bütçeyle geleyim diyenler varsa şimdi fiyatını gösterdim size. Burada bakın iPad'ler 12.000'e kadar düşüyor. 12.000. Bir günlük asgari ücret. iPad alabiliyorsunuz. Bakın şöyle iPad'in 2013 şeyi 5.000. Asgari ücretin 1/3. Asgari ücretin 1/3. 3 tane alabiliyorsunuz ondan. Öyle söyleyeyim size. Burada çekeceğimiz kadar video çektik. Zaten genel olarak bu videoda çok uzun olmayacak çünkü elektronik bölümünü inceliyorum sadece. Şurada belki son dükkanımız vardır. Bu dükkanı çektikten sonra başka bir dükkanda kaldığını sanmıyorum. Şöyle genel olarak bir etrafa bakayım.
çok fazla dükkan kaldı mı kalmadı mı? Bakın şöyle bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa söyleyebilir mi? My Dream In diyor. Böyle kapının önüne bir tane hanımefendi koyuyorlar ve içeri herkesi davet ediyor. Yemek yerleri, benim bir duyumum var. Sadece şöyle yemek yerine girdiğiniz zaman size eşlik ediyorlar diye. O şekilde diyebiliyorum. Yani alıcısı olmasa olmaz herhalde. Saatler ve kulaklıkları da göstereceğim şimdi size. Bakın hepsinde herhalde %10 indirim de mevcut. AirPods Pro 3. Bakın fiyatı 34.000. Şöyle hepsi. AirPods Pro 2'nin fiyatı var şurada. 19.000. Şöyle göstereyim. AirPods 4'ler yine aynı şekilde şurada mevcut fiyatları. Aşağı indiğimiz zaman Pixin Watch 3'leri var. Bakın fiyatları görüyorsunuz. Pixin Watch 3 yine Wi-Fi destekli. Watch 5 fiyatları var. Watch 4 fiyatları var. Bakın bütün fiyatları size burada bu şekilde göstereyim. Aşağı indiğim zaman bayağı sağlam bir fiyatla bizi karşılıyor. Apple Watch 82.000 yen fiyatları. Apple Watch Ultra 2 fiyatları bunlar. Aşağı indiğimiz zaman Apple Watch 9'un fiyatları var. 33.000 yen gibi bir fiyatla bizi karşılıyor. Ortalama bu fiyatlar. Japon insanlarıyla alakalı size bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten erkek, kız, yaşlı, genç hiçbir şekil fark etmiyor. Giyim kuşamları mükemmel. Çok iyi giyiniyorlar ve çok yani tarz giyiniyorlar. Gerçekten kendilerine bakıyorlar. Çekeceğim ekstra bir yer kalmadı. Şöyle en son sizi şu şekilde uğurlayayım. Caddeye çıktık ve bakın Japonya gerçekten müthiş bir memleket. Müthiş. Yani müthiş kelimesi az kalır. Ülkeden çıkmaya şu an çok yakın, artık şeyim bitiyor. Vizem bitiyor. Ondan dolayı mı ekstra bir tatlı geliyor gözüme bilmiyorum. Hayırlısı olsun, bu videoda bu kadar olsun dostlar. Kendinize iyi bakın.